Sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Yurt içinden ve yurt dışından beni takip eden tüm güzel kalplere kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Öncelikle her zaman yanımda olan yorumlarıyla ve güzel enerjileriyle bana eşlik eden kıymetli takipçilerime tekrar hoş geldiniz diyorum. Bugün de fincanımızın bize anlatmak istediği hikayeye birlikte bakacağız. Bakalım karşımıza hangi semboller, hangi mesajlar ve hangi enerjiler çıkacak. Aramıza yeni katılan sevgili izleyicilerim ve dinleyicilerim, sizler de hoş geldiniz. Eğer bu fal dikkatinizi çektiyse belki de fincanın size söylemek istediği özel bir mesaj vardır. O halde hiç vakit kaybetmeden fincanımızı çevirelim ve bize neler söylediğini bir bakalım. Şimdi burada öncelikli olarak arkadaşlar dip kısmıyla başlamak istiyorum. Bu fincanın dip kısmında oturmuş bir deve figürü dikkatimi çekti. Uzun zamandır taşınan bir yükü, sabırla beklenen bir süreci ve artık sonuna yaklaşılan bir sıkıntıyı anlatıyor. Özellikle devenin etrafındaki tortuların dağılmış olması çok dikkat çekici. Sanki üzerinde biriken sıkıntılar yavaş yavaş çözülüyor. Ağırlıklar dağılıyor ve önünüzde daha ferah bir dönem açılıyor. Aynı zamanda fincanın tam orta kısmında ben bakayım bir saniye. Bir açıklık daha var çünkü. Yani telveler dağılmaya başlamış arkadaşlar. Sabrettim, taşıdım ama artık yüküm hafifliyor enerjisi güçlü burada. Yakın zamanda sizi yoran bir konunun netleşmesi ve ferah bir nefes almanız mümkün görünüyor. Fincanın dip kısmında ise yine bir açıklık söz konusu. İnce böyle bir yol bu. Ve bu yol gitgide büyüyor. Ve buraya kadar fincanın ağız kısmına kadar geliyor. Yukarıya doğru çıkmış bir yol bu. İlk baş zigzaglı, daha sonrası da yukarı doğru bayağı genişleyen ve aydınlanan bir yol. Şimdi şu anda küçük ve sakin başlayan bir sürecin ilerleyen zamanda giderek büyüyeceğini, önünüze açılacağını gösteriyor. Yani önünüzün tamamen açılacağı bu. En güzel tarafı yolun bir çıkışının olması. Yani burada kapalı kalan, sonuca ulaşamayan bir enerji yok. Tam tersine beklediğiniz bir konuda önünüzün açılması, bir kararın netleşmesi ve sizi bulunduğunuz noktadan daha ferah bir alana taşıyacak bir gelişme görünüyor. Özellikle bir süredir sıkışmış veya ne olacak diye beklediğiniz bir konu varsa bu yol onun için güzel bir işaret. Yolunuz açık, çıkışınız var ve önünüz giderek aydınlanacak. İnce bir yoldan tamamen aydınlanan bir yol arkadaşlar. Şimdi bu aydınlık yolun üzerinde çok belirgin bir kedi, bir de köpek arkadaşlar görüyorum ben. Üstelik ikisinin birbirine doğru bir bağlantısı olması oldukça dikkatimi çekti. Burada daha sezgisel, temkinli ve kendi dünyasında ilerleyen bir enerji köpek. Sadakati, dostluğu ve güveni temsil ediyor köpek arkadaşlar. Bu iki figürün aynı yol üzerinde buluşması hayatınızda farklı karakterlerde iki kişinin aynı konu üzerinde bir araya gelmesini ya da birinden gelecek destekle diğerinin bağlantı kurmasını gösteriyor. Özellikle yolun açık ve çıkışının olmasıyla birlikte düşündüğümüzde bu görüşme, haberleşme veya iki kişi arasında kurulacak önemli bir bağlantı enerjisi verdi bana. Yolunuzda yalnız değilsiniz. Size eşlik edecek, destek olacak bir enerji de var gibi arkadaşlar. Şimdi bu köpeğin hemen arkasına geldiğimde şöyle, kedi biraz daha aşağıda kalıyor arkadaşlar. Köpek çok daha büyük ve belirgin. Bakın buradan gelen yol. Şimdi bu köpeğin hemen arkasında benim dikkatimi çeken bir figür daha var. Özellikle
dumanı üzerinde çok belirgin bir fincan figürü arkadaşlar. Bakın şurada. Bu bir fincan ve dumanı üzerinde bu fincanın. Şimdi bu da bana özellikle bir haber, görüşme ya da konuşma enerjisini çağrıştırdı. Hemen yanında çıkmış olması köpeğin. Burada güven duyduğunuz bir kişiyle yapılacak bir konuşma veya bir dosttan gelecek bir haber ön plana çıkıyor. Şimdi dumanın üzerinde olması, yani dumanı tutuyor olması, henüz netleşmemiş, havada kalmış bir konunun konuşulup açığa kavuşabileceğini söyleyebilirim burada. Beklenen bir söz var, bir görüşme gerçekleşecek ve kafanızdaki bazı soru işaretleri dağılacak gibi duruyor. Şimdi bu yolu, şuradaki genişleyip ferahlayan yolun üzerinde bir de kadın figürü görüyorum. Sanki o arkasında bir şey saklıyor olması. Yani burada bana biraz gizlenen bir konu, söylenmeyen bir söz ya da henüz ortaya çıkmamış bir durum enerjisi verdi. Sanki kadın bir şeyi doğrudan göstermek yerine arkasında tutuyor ve doğru zamanı bekliyor. Ama önemli olan şey, kadın kapalı bir yerde değil, açılan ve genişleyen yolun üzerinde. Bu nedenle saklanan ya da bekleyen şeyin zamanla ortaya çıkacağını, önünüzdeki sürecin ilerlemesiyle birlikte bazı gerçeklerin daha net görüneceğini düşünüyorum ben burada. Kedi ve köpeğin ardından bu kadın figürünün gelmesi de bir haber veya bağlantının ardından öğrenilecek başka bir konu olabileceğini düşündürdü. Bakın şurada kadın arkasında bir şey saklıyor. Şimdi bu genişleyen yolun hemen yanında bir yol daha var arkadaşlar. Bu da üstelik açık bu da. Yani burada kapalı bir kapı değil, tam tersine önünüzde iki ayrı seçenek olduğunu görüyorum. Bu yolun tam ağzında ise, yani bakın tam şurada kollarını iki yana açmış bir silüet var. Bir kişi var burada. Çok karar aşaması bu. Sanki kişi bir tarafta bir seçenek, diğer tarafta başka bir seçenek arasında kalmış ve hangisine yöneleceğini tartıyor. Çünkü tam iki yolun kesiştiği yerde çıkıyor arkadaşlar. Bakın burada bu yol ve bu da yol. Burada tam ortada çıkmış bu. Şimdi iki yolun da açık olması güzel bir işaret. Önünüzde seçenekler var ama hangi yol tercih edilirse edilsin bu ilerleme imkanı görünüyor. Yani burada önemli olan acele etmekten ziyade hangi yolun size gerçekten huzur ve ferahlık getireceğine karar vermek. Sanki yakın zamanda artık bir seçim yapmalıyım diyeceğiniz bir konu bu. Böyle bir konu gündeminize gelebilir. Şimdi burada tamamen bu bölümden bağımsız bana bir kadın bu. Kadını çağrıştırdı. Bir eliyle sanki bir şezlongda bu kadın. Bakın şurada bir şezlong. Şezlonga elini kolunu dayamış. Diğer elinde ise ayna ya da yelpaze. Bana daha çok ayna gibi geldi bu. Aynada kendine bakıyormuş gibi. Fakat bana burada şöyle söyleyeyim, güzel bir kendine dönme, kendini değerlendirme ve kendi kararını verme enerjisi hissettim. Sanki bu kadın bir süre dışarıdaki gelişmelerden uzaklaşıp ben ne istiyorum, benim için doğru olan ne diye kendisine bakıyor aynada ve en güzel detay da önünde uzanan açık ve aydınlık yol arkadaşlar. Bakın hemen şurada bir aydınlık yolu var. Şimdi kendisine döndükten, ne istediğini netleştirdikten sonra önünde güzel bir yol açılıyor. Bu yol bana ferahlık, yeni bir başlangıç ve iç huzurunu çağrıştırdı. Sanki fincan şöyle diyor, kendi kendine bak ve sonra yolunu seç diyor arkadaşlar. Şimdi burada yine kadının hemen önünde
Boyun ve ense kısmına yakın bir figür daha var. Bakın sadece kafası ve boynu, ense kısmı. Bu ilk bakışta tek boynuzlu bir varlık gibi duruyor. Ama aynı zamanda ensesine konmuş bir kuşu ya da bir kalbi andırıyor. Hem kuş hem kalp gibi duruyor. Bakar mısınız? Yani. Özellikle kalp şeklindeki görüntü bana duygusal bir konuyu çağrıştırıyor. Kadının hemen yanında bir erkek silüetinin bulunması. Yani bakın şurada yine beyaz bir erkek silüeti bu. Ayak ucunda kalıyor kadının ve bu tek boynuzlu hayvanın hemen ayak ucun boyun kısmında. Bu enerji daha belirgin hale getiriyor aslında. Burada bir erkek figürüyle bağlantılı olarak gelişecek bir konuşma, karşılaşma ya da duygusal bir gündem öne çıkıyor. Kadın önündeki yolun açık ve aydınlık olduğunu da düşünürsek bu konunun belirsizlikte kalmaktan ziyade zamanla daha görünür ve anlaşılır hale gelmesi mümkün görünüyor arkadaşlar. Kalbin yanında duran erkek figürü ve fincan duygusal tarafta bir bağlantının hala canlı olduğunu söylüyor bize. Bu erkek figürüyle bağlantılı arkadaşlar. Şimdi bu erkek figürünü özellikle kalp enerjisiyle yorumlamak istiyorum. Kadın hem ayak ucunda duruyor kadının. Bedeni açık beyaz bir silüet halinde fakat baş kısmının koyu telveden oluşması da oldukça dikkat çekiyor. Bakın burada görüyor musunuz? Kafa kısmı koyu telveden. Sanki burada duygular var ama zihinde hala çözülmemiş, ağır gelen bazı düşünceler bulunuyor. Fakat en önemlisi bu figürün hemen şu tek boynuzlu atın hemen ensesinde görünüyor olması. Ve aynı zamanda arkadaşlar burada bir terazi var. Bakın şurada. Bir denge. Yani sanki burada duygular var ama zihinde hala çözülmemiş arkadaşlar. Terazi bana doğrudan dengeyi, adaleti ve iki tarafın eşitlenmesini anlatıyor. Yani bu kalp meselesiyle bir tarafın sürekli verip diğer tarafın geri durduğu bir durum varsa bunun artık dengelenmesi gerekiyor. Kadın ayak ucundaki erkek ve aralarındaki kalp enerjisiyle birlikte yorumladığımda burada duyguların yeniden tartılması, bir ilişkinin veya bağın ne kadar dengeli olduğunu sorgulanması gibi bir mesaj var burada. Arkadaşlar. Yani öyle bir mesaj aldım. Şimdi yine şöyle geldiğimde bakın burada bir silüet ama bunun kolları yok. Sadece başı ve vücudu var. Dip kısmına doğru. Bu figür tamamen koyu telveden oluşmuş. Bana çok net bir şekilde düşüncelere dalmış bir insanı çağrıştırıyor. Sanki zihninde taşıdığı bir konu var ve bu konu üzerinde uzun uzun düşünüyor. Fakat burada güzel olan detay figürün koyu olmasına rağmen etrafı aydınlık. Yani etrafında bir kararma yok. Bu nedenle de bunu olumsuz bir görüntü olarak almıyorum. Tam tersine kişinin kafasını meşgul eden yani bir mesele olsa bile çevresinde açıklık ve ferahlık var. Yani karanlık düşüncenin içinden aydınlığa çıkma enerjisi var burada. Özellikle hemen yan tarafında üstündeki erkek figürü ve diğer terazi ile birlikte düşündüğümde bir konuda karar verme, duygularını tartma ve zihnindeki soru işaretlerini netleştirmeye çalışan bir enerji görüyorum burada. Düşünce ağır olabilir ama yolun arkadaşlar bu düşüncelerin yolunun çevresi aydınlık görünüyor sevgili dostlar. Evet, fincanımızın bugünkü bize verdiği mesaj buydu. Bakalım tabağımızda ne çıkacak?
Şimdi tabağımızda da oldukça net figürler oluşmaya başladı. Şimdi onları da size yorumlayacağım arkadaşlar. Şimdi tabağımıza geldiğimde burada ilk benim dikkatimi çeken arkadaşlar, şurada bir, bakın, bir kadın silüeti, bu etekleri görüyorsunuz ve elinde bu kadının çok büyük bir asa var. Devasa bir şey bu. Yani bu bir devasa, önünde bir asayı andırdı bana ama arkadaşlar, yani onu anlıyorum. Asa olarak yorumlayacağım. Şimdi asanın bu kadar büyük olması, güç, irade, söz sahibi olma enerjisini verdi. Sanki bu kadın bir konuda artık net gücünü eline alıyor ve ne istediğini daha net bir şekilde ortaya koyuyor. Şimdi asanın büyüklüğü de bana bu konunun küçük bir mesele olmadığını söylüyor. Yani hayatında etkisi güçlü olacak bir karar bu. Bir başlangıç ya da bir konuda kontrolü ele alma durumu gibi duruyor. Şimdi kadın figürüyle bu asayı düşündüğümüzde burada özellikle kendi ayakları üzerinde duran, kararlı ve güçlü bir kadın enerjisi görüyorum. Sanki daha önce bekleyen taraf olmuşsa bundan sonra yön veren taraf olmaya hazırlanıyor bu kadın. Yani gücünüzü elinize aldığınızda önünüzdeki yol da değişecek arkadaşlar. Bakın, görüyor musunuz? Çok güzel çıkmış. Yani bu şekilde bence çok daha güzel çıktı. Şimdi burada bir de topuklu ayakkabı görüyorum arkadaşlar. Bakın, topuğu burada. Bir ayakkabı bu. Şimdi bu topuklu ayakkabı doğrudan hareket, ilerleme ve bir yere doğru gitme enerjisi veriyor. Özellikle kadın figürünün yanında elindeki büyük asayla birlikte düşünürsek, bu kadının kendi gücünü eline alıp kararlı bir şekilde yoluna devam edeceğini hissettiriyor bana. Aynı zamanda burada bir özgüven ve duruş sembolü. Yani kişi artık ne istediğini daha iyi biliyor ve bulunduğu yerden beklemek yerine adım atmaya hazırlanıyor. Daha önce gördüğüm açık aydınlık yollarla fincanımızdaki bu da çok net bir bağlantı kuruyor arkadaşlar. Sanki kararın ardından atılacak güçlü bir adım var burada. Şimdi burada yine bir erkek figürü, bakın saçları, elinde bir kova arkadaşlar. Bu çok belirgin bir erkek ama bedeninin sadece yarısı çıkmış, bakın, yarısı, ama kova belirgin. Yarım kalmış veya tamamlanmayı bekleyen bir iş olarak yorumlayacağım. Kova ise bana bu bir şeyleri toplama, biriktirme ya da taşımaya hazırlanma enerjisi veriyor. Yani bu kişinin hayatında bir süredir uğraştığı, toparlamaya çalıştığı bir çağrışım aldım arkadaşlar. Bir şeyleri toparlamaya çalışıyor bu kişi. Şimdi buraya geldiğimde yine arkadaşlar, burada bakın, pardon. Şimdi burada oturan bir kişi var. Görüyor musunuz? Sanki bir yerde bir şeyin üzerinde oturuyor. Bir eli dizinin üzerinde, diğer eliyle de başında bir şey taşıyor bu kişi. Hani böyle sepet gibi bir şeyler taşınır ya kafa üzerinde. Böyle bir şey taşıyor. Ama oturup dinlenmiş vaziyette görüyorum ben şu anda bu kişiyi. Sanki uzun zamandır sorumluluk taşıyan, yükünü kendi omuzlarında götüren bir kişi bu. Başının üzerindeki sepet gibi figür maddi ya da manevi anlamda taşınan sorumlulukları simgeliyor arkadaşlar. Fakat bu kişinin
oturuyor olması çok önemli. Sanki sürekli koşuşturmanın ardından bir mola verme, nefes alma ve kendini toparlama dönemine girmiş. Yani bir eli dizinde, diğeri yükünde, tamamen bırakmış değil kendini ama artık acele etmiyor. Önce dinlenip gücünü toparlamak, sonra yeniden harekete geçmek isteyen bir enerji burada mevcut. Şimdi buradan aldığım şey, her yük sonsuza kadar taşınmaz diyor. Bazen durup nefes almak ya da yolun bir parçası, yani nefes almak istiyor bu kişi arkadaşlar. Bu kişi evet dinleniyor. Böyle bir şey var. Ancak şurada bir ona su içiriyor arkadaşlar. Bu bir su içiriyor. Yani ona su içiren bir kişi var burada. Hemen önünde. Bu sıradan kendisine iyi gelecek bir şey. Burada bana destek görmek, ihtiyaç duyduğu anda birinin yanında olması. Yani yeniden güç toplamak enerjisi gibi geliyor. Şimdi bu dinlenen kişinin hemen arkasında çok belirgin bir kırkayak da var arkadaşlar. Küçük ilerleyen ama çok fazla adımı olan. Bakın şurada. Görüyor musunuz? Yani bir anda değil, adım adım ilerleyen, sabır isteyen bir konuyu anlatıyor. Şu anda durmuş, dinleniyor. Destek alıyor. Arkasında kırkayak ise hayatında ilerleyen sürecin henüz tamamen bitmediğini gösteriyor arkadaşlar. Güzel olan şu, kişi artık yalnız değil ve yoluna devam edebilmek için yeniden güç topluyor arkadaşlar burada. Ben bu izlenimi aldım. Şimdi aynı zamanda burada kuş figürlerimiz de var. Şimdi bakın şurada görüyor musunuz? Kanatlanmış, kanatlarını açmış bir kuş. Bu 2 tane kuş bunlar. Yalnız bunların önünde bakın küçük bir çember var. Sanki bu çemberden çok uzakta, ama bakın dağın tepesinde bir çember. Sanki bu çemberden geçmeye hazırlanıyorlar. Yani bu çemberden, bakın çok küçük şurada. Bu çemberin içinden geçmek istiyorlar. Ama bu bayağı uzakta bir çember arkadaşlar. Yani sanki uzak bir dağın tepesinde, oraya doğru yönelmişler gibi duruyor. Şimdi bu çemberin uzakta ve küçük olması hemen gerçekleşmeyecek bir şeyden ziyade biraz zaman ve çaba isteyen bir hedef olduğunu düşünüyorum. Şimdi kanatlarını açmış olması, yakınımızda bu kuşlar. Büyük çıkmışlar. Çok güzel. Yani hedef uzakta olsa da hareket var, niyet var ve ulaşma isteği güçlü. Şimdi 2 kuşun birlikte olması, burada 2 kişinin aynı hedefe yönelmesi, ortak bir amaç için ilerlemesi veya nasıl diyeyim, birbirini destekleyerek bir engeli aşması şeklinde yorumlayabilirim. Sanki fincanımız diyor ki hedef uzakta. Evet, figürümüz uzakta olabilir ama kanatlarınız açık. Yeter ki yönünüzü kaybetmeyin arkadaşlar. Kanatlarınız açık, ilerliyorsunuz çünkü. Yön burada. Bence çok güzel çıktı bu da. Zaten tabağın geneli aydınlık arkadaşlar. Aydınlık bir enerji alıyorum ben burada. Çok da güzel belirginleşmiş figürler vardı. Evet, buraya geldiğimde arkadaşlar bakın burada ben sanki bir ev bu. Görüyor musunuz? Ya da bir bayraklı bir yer arkadaşlar. Burası evden ziyade bayrağı olan bir alan. Yani bakın kapıları var. Küçük bir yer değil burası, çok büyük bir yer. Tepesinde bayrağı olan çok büyük bir yer burası. Yani önemli bir yapı. Bir kurum, resmi bir yer, büyük bir iş alanı veya önemli fabrika gibi olabilir. Önemli bir kuruluş olarak da yorumlayabilirim. Bayrak da burada resmiyet, otorite, gurur ve önemli bir gelişme enerjisi taşıyor. Kapılarının
görünür olması ise ayrıca güzel. Sanki bu kapıyla ilgili bir giriş, görüşme, başvuru, ziyaret ya da açılacak yeni bir kapı söz konusu. Özellikle falımızda açık yollarla düşündüğümde bu kişinin önünde daha büyük, önemli bir alana geçiş ihtimali beliriyor. Şimdi kapısı açık olan büyük bir yer var ve üzerinde de bayrağıyla dikkat çekiyor yani arkadaşlar. Çok güzel belirmiş. Şimdi bakın burada yine bir tavus kuşumuz var. Bakın kafası ve kuyruğu. Şimdi bu tavus kuşu arkadaşlar, kuyruğu kapalı bu tavus kuşumuzun. Sanki oturmuş vaziyette. Bakın ayakları da oturmuş vaziyette ama bu tabağımızın tam orta kısmında oturuyor şu anda. Kuyruğu kapalı ve kendisi de sakin bir duruşu var. Güzellik, değer, dikkat çekme ve kendini gösterme enerjisi taşır tavus kuşu. Fakat kuyruğunun kapalı olduğu için bu kişinin veya bu konunun henüz tüm güzelliğini ve potansiyelini ortaya koymadığını düşündürüyor. Tam ortada oturması ise bu tabağımızın falın genelinde önemli bir yere sahip olduğunu gösteriyor. Sanki bir konu şu anda bekleme ve hazırlık aşamasında, henüz kendisini tamamen göstermiyor. Ama zamanı geldiğinde açılacak bir enerji var burada arkadaşlar. Yani zamanı geldiğinde bu enerji ortaya çıkacak. Daha önceki gördüğüm figürlerle yine başlangıçlarla birlikte baktığımda burada beklenen ama değerini kaybetmeyen bir kısmet hissediyorum. Kuyruk kapalı olabilir ama tavus kuşu hala orada. Yani hikaye henüz tamamlanmış değil arkadaşlar. Şimdi burada hatta iki kişi, bakın şöyle söyleyeyim, burada bir kişi oturmuş, bir tümseye yaslanmış ve hemen önünde bir kişi daha var. Bunların ikisi yan yana, bir tanesi kadın, bir tanesi erkek. Bu görüntü bana birbirinden tamamen kopuk iki kişiden ziyade aynı konuya bağlı, aynı noktada buluşan iki insanı düşündürdü. Şimdi birbirinin önüne arkalı olması, aynı alanda ve aynı yönde durmaları anlamında. Yani ikisi de aynı yöne bakıyor, bakın. Tümseye yaslanması ise sanki bir sürecin ardından durup bekleme, düşünme ve birbirini gözlemleme enerjisi taşıyor. Özellikle kadın ve erkek figürünün birlikte çıkmış olması aralarında konuşulmamış bir konu veya yeniden kurulabilecek bir iletişim ihtimalini düşündürdü bana. En güçlü gelen mesaj şu: iki kişi aynı noktada fakat aralarında hala aşılması gereken küçük bir mesele var arkadaşlar. Şu anda benim burada hissettiğim bu. Bakın başında bir sepet taşıyan kişi burada da belirdi. Gördünüz mü? Az önce su veriyordu buradaki kişiye. Şimdi iki kişinin dayanışması arkadaşlar o. Bakın burada su veriyordu. Gördünüz mü? Ayak kısmında. Şimdi baş kısmında kendisi taşıyor. Yani iki figürün dayanışması bu. Birbirlerine destek anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi ben burada bir büyük bir kalp görüyorum ve yine iki kişi görüyorum. İki kişi tek bir vücut ama ortadan ikiye bölünmüş bir kalp var. Bu iki insan arasındaki güçlü bağın aynı zamanda yaşanmış bir kararsızlık, kırgınlık veya ikiye bölünmüş duygular olarak yorumlayacağım. Yani bağ tamamen kopmuş değil. Tam tersine iki kişi hala aynı görüntünün içerisinde. Yani kalbin ortadan ayrılması tepelerindeki duygusal tarafta çözülmesini gerektiren bir mesele olduğunu gösteriyor. Bu tek vücut halindeki iki kişinin
Hemen arkasında bir kişi daha var. Bu kişinin başında yine büyük bir sepet ya da büyük bir yük taşıması dikkatimi çekti. Sanki burada geçmişten veya dışarıdan gelen bir sorumluluk, yük ya da taşınan bir mesele bu iki kişinin arasındaki duygusal durumu etkiliyor. Bir tarafta kalp ve bağ, diğer tarafta taşınan yük var arkadaşlar. Şimdi kalbin ikiye bölünmüş olması her şey bitti demiyor ama daha çok bir karar verilmesi, iki tarafın duygularının yeniden dengelenmesi ve taşınan yükün hafifletilmesi gerekiyor arkadaşlar. Böyle bir çağrışım aldım burada. Buraya geldiğimde ise arkadaşlar burada bir dağ görüyorum ben. Şimdi bu dağın her iki yanında da bulut ama dağın tepesi aydınlık. Sadece iki yanında iki bulut var ama böyle silik bulut, yani böyle telve, koyu telve bulutu değil bunlar. Şimdi dağın tepesinin aydınlık olması önünüzde aşılması gereken bir engel veya biraz sabır isteyen bir süreç olsa bile sorunun ferahlık olduğunu söylüyor. İki tarafı hafif bulutlar, yol üzerinde oluşan küçük belirsizlikleri veya geçici kafa karışıklıklarını temsil ediyor. Fakat tepenin aydınlık kalması çok güzel. Yani sıkıntı yolun tamamını kaplamıyor. Sanki dağın zirvesine çıktığınızda görüş alanınız açılacak ve kafanızdaki bazı soru işaretleri dağılacak ve önünüzde daha net bir manzara oluşacak. Şimdi burada çok net geliyor arkadaşlar. Eğer bir engel var ama ışık da var. Zirve aydınlık yani. Çünkü silik, bakın dağın telvelerin koyu oluşturduğu bir dağ değil. Silik bir dağ. Bulutlar da aynı şekilde. Yani bu yük hafifleyecek arkadaşlar ve önünüz açık, aydınlık, ışık hepsi var arkadaşlar. Zirve aydınlık yani. Evet, burada falımın sonuna geldim. Yani tabağımızın ve fincanımızın bize gösterdiği tüm sembollerin anlattık. Bugün fincanımızda yollar, seçimler, kalpler, karşılaşmalar, taşınan yükler ve en önemlisi de aydınlığa çıkan yollar vardı. Dağın tepesindeki ışık gibi bazı şeyler zaman alsa da sonunda önünüzün açılacağını anlatıyor. Güzel işaretler gördük. Bu arada yurt içinden ve yurt dışından beni takip eden tüm kıymetli dostlarıma teşekkür ediyorum. Yeni gelen sevgili izleyicilerim, sizlere de tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Fincanımızdan çıkan güzellikler, falımızdan çıkan güzellikler, gönlünüzden geçen güzel dileklerle buluşsun diyorum. Yolunuz açık olsun. Gönlünüz ferah olsun. Bir sonraki falda tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim.